Herkese merhaba. İDEKET Mimari Detaylandırılmış Yapı Metrajı webinarına hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Alada. Bugünkü webinarda İDEKET Mimari versiyon 11-15 ile yapı bileşeni tanımlama, kaydetme, kütüphanesine yükleme, kütüphanesine kaydetme, kütüphanesinden yükleme, yapı bileşenlerinin objelere atanması, raporu alma konularını inceleyeceğiz. Sonrasında da çatı ve döşeme için yapı bileşenleri tanımlayıp metrajlarını alacağız. En son olarak da örnek bir proje üzerinden detaylandırılmış yapı bileşeni konusunu tekrardan inceleyip raporunu alıp inceleyeceğiz beraber. İDEKET mimari ile ilgili sorularınızı bize telefon ve teknik destek merkezi üzerinden iletebilirsiniz. Ücretsiz eğitimlerimiz ve webinarlarımız devam edecektir. Online kapsamlı yardım menümüze yani bizim isimlendirmemizde Bilgi Bankası'na yine internet üzerinden erişebilirsiniz. ideket.com.tr'den giriş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra program içerisinde bir komuta tıkladıktan sonra ya da bir diyaloğu açtıktan sonra klavyeden F1 tuşuna basarak ilgili yardım sayfasına bağlanabilirsiniz. Program direkt otomatik olarak tarayıcıdan ilgili yardım sayfasını açacaktır sizin için. Bunların yanı sıra kullanıcılarımız tarafından aktif olarak kullanılan forum sayfamıza da sorularınızı yöneltebilirsiniz. Diğer kullanıcılarımız size yardımcı olacaklardır. Hep beraber eğitimimize başlayabiliriz. İlk olarak yapı bileşenleri kavramıyla başlayalım. İDEKET mimaride birden farklı aslında malzeme kullanımı mevcuttur. En çok kullandıklarımızdan biri perspektif ekranda gördüğümüz, objeleri tanımladığımız ve renderda görmek istediğimiz malzemedir. E, Bu ayarlar bölümünde malzeme genel ayarlar sekmesinde materyal görünüşünde yer alır ve buraya verdiğiniz malzemeler sizin kesitlerinizde çıkan detay yazılarınızı ya da aldığınız metrajları etkilemez. İkinci kullandığımız malzememiz, materyal bölümümüz de bizim mahallerdeki kullandığımız bileşik materyallerdir. Bu da bizim kesitlerde aldığımız detay yazılarını aslında bize verir. Bunları da yine biz kendimiz ekleriz ve burada tanımladığınız yine materyaller, malzemeler sizin perspektif ekranda gördüğünüz görüntüyü ve yapı bileşenlerinizi etkilemez. Bir de bizim yapı bileşeni dediğimiz bir malzeme bölümümüz vardır, kullandığımız malzeme vardır. Bu da bizim metrajla ilgili olan kısmımızdır. Bu bölüme araçlar kısmında metraj bölümünden ulaşabiliriz. Burada da oluşturduğunuz ve objeleri tanımladığınız yapı bileşenleri ne perspektif ekrana ya da ne de kesitteki detay yazılarınızı etkiler. Bu yüzden metraj için yapı bileşeni ayrıca tasarlanır. Bunu nasıl yapabiliyoruz? E, Yapı bileşenleri tasarla komutumuz var. Buradan istediğiniz yapı bileşenlerinizi tasarlıyorsunuz. Bunları objeleri tanımlıyorsunuz ve raporunuzu alıyorsunuz. Bir tane daha burada metraj diye bir komutum yer alıyor. Bu metraj komutum benim çok genel anlamda sizin girdiğiniz objeleri baz alarak iç sıvanızı, tavan sıvanızı ve duvar miktarınızı size veriyor. Hemen tıklayarak şöyle buradaki kat için şu anda zemin kattayız. Zemin kat için hemen hızlı bir metraj alalım. Genel metrajdır bu. Burada minha bölümlerinizi, duvar miktarlarınızı, iç sıvanızı, tavan sıvasını ve duvar metrajını verir. Bunu verirken de sizin projede girdiğiniz duvar ve döşemelerinizi baz alır. Bu çok genel anlamda basit bir metraj diyebiliriz. Ama daha çok bizim projelerde kullandığımız, işte çevre ve şehircilikten aldığımız poz numaralarının da yer aldığı detaylı metraj dediğimiz işte duvarın malzemesi, çekirdek malzemesinden yalıtım malzemesine, sıvasına, üzerine gelecek olan boya, duvar kağıdı ya da seramik kaplaması gibi bütün katmanlarını içeren detaylı metraj içinde yapı bileşenleri tasarlama bölümü yani yapı bileşenli detaylı yapı metrajı alırız. Hemen ilk olarak yapı bileşeni tasarla komutuna tıklıyorum. Böylece açılan pencerede ben yeni malzemeler, yeni birimler tanımlayarak yapı bileşenlerimi oluşturuyorum.
Gördüğünüz üzere size yüklü olarak birimler ve malzemelerde hazır bazı birim ve malzemeler yer alacaktır. Bunlar mevcutları da kullanabilirsiniz. Bunun dışında da siz kendiniz eklemeler yapabilirsiniz. Eklemeleri yaparken birimlere tıkladığınızda isterseniz bu birimlerin altına yeni bir dosya oluşturabilirsiniz kategori şeklinde. Mesela buraya girelim. Webinar birimi. Sonrasında birim oluştur dediğinizde de altına kullanmak istediğiniz yeni birimlerinizi ekleyebilirsiniz. İsimlendirmeyi verebilirsiniz. Burada tipini seçebilirsiniz. Sizin seçtiğiniz tipe göre dönüştürme oranı dediğimiz oran belirlenecektir. Buradaki miktarları girebilirsiniz ve tamam dediğinizde yeni biriminiz oluşacaktır. Geldim. Burada bir birimim oluşmuş oldu. Bu şekilde istediğiniz kadar birim oluşturabilirsiniz. Ama genel anlamda kullanılan birimler size yüklü olarak gelecektir. Metrekare, metreküp, metre, adet gibi. En çok kullanılan birimleri burada bulacaksınız. Yine aynı şekilde yapı bileşeni yani malzememizi tasarlarken de yine malzemeler dosyasının üzerine tıklıyorum. Kategori oluştur diyerek ya da direkt malzeme oluştur diyerek malzemenizi oluşturabilirsiniz. Kategori oluştur diyerek de istediğiniz dosyayı oluşturabilirsiniz. Kategori oluştur diyorum. Yine buradaki kategori adına 18 Haziran diyelim. Bu dosyanın altına bu projede kullanacağım malzemeleri istediğim şekilde oluşturabilirim. Hemen bir malzeme oluştur diyorum. Bakın o dosyanın altında bir malzeme sekmem açıldı. Buraya ilk olarak ismimi giriyorum. Vermek istediğim malzemenin ismini. Düzeltme betonu diyelim mesela. Buraya kısa bir tanım girebilirsiniz. Biz ikisinin de baş harflerini alalım kelimelerin. Açıklama olarak da bu vereceğiniz malzemenin neleri içerdiğini aslında gireceksiniz. Bildiğiniz üzere çevre ve şehirciliğin verdiği poz numaralarında çok farklı aslında seçenekler vardır. Birebir sadece o malzemenin uygulamasıyla beraber genel anlamda o işin de uygulanabilme kapasitesine sahip. Yani o işin de tanımlı olduğu farklı poz numaraları vardır. Örnek veriyorum işte bir ahşap parke tanımlanması vardır. Orada sadece açıklamasında yer alır. Sadece ahşap parkenin yerine yerleştirilmesi yer alır. Başka bir poz numarasında ahşap parke oluşturulması, kaplanması vardır ama bunun altına gelecek düzeltme betonudur, yalıtımıdır, e, ısıtma sistemidir gibi farklı oluşumları da farklı uygulamaları da içeren farklı bir açıklama yer alabilir. Bu yüzden sizin burada kastettiğiniz malzemenin neyi kapsadığını belirlemek açısından bir açıklama girmek doğru olacaktır. Bunu tabii Çevre ve Şehircilik'ten aldığınız poz numaralarını da buraya birebir girebilirsiniz. İsim olarak örnek veriyorum. İşte poz numarasını girersiniz. Açıklamaya da malzemenin kendisini yazarsınız ya da kısa tanımla işin adını, açıklamaya da Çevre ve Şehirciliğin verdiği açıklamayı yazarsınız. İlerleyen zamanlarda da kullanırken karışıklığa sebep vermemiş olur. Biz şimdilik buraya yerin temizlenmesi, düzeltme betonunun atılması diyelim. Burada alana göre bir hesaplama yapılmasını istediğim için alana orantılı diyorum. Miktar olarak 1 olacak. 1 metrekareye baz alınacak değer 1 metrekare olacak. Burada birimlerimi de seçtim, oranlama değerlerimi de seçtim. Yani benim bunu tanımladığım bölümdeki alanı birebir alacak. Burada istersen birim maliyeti de girebilirim. Bunu girdiğim zaman da yaklaşık yapı maliyetini bana verebilecektir. Bunu tamam dediğimde istersem tekrar malzeme oluştur diyerek yeni bir malzeme oluşturabilirim ya da ha, bunu iptal edebiliriz. Ha, yapı bileşeni sil diyelim. Evet. Böylece bir malzememi oluşturmuş oldum. Bu malzemeyi ben programda bir kere oluşturmam yeterli olacaktır. Sonrasında farklı projelerde bu yapı malzemesini kullanmak istediğimde yapacağım işlem bunu benim
yapı bileşeni kütüphanesine kaydetmemdir. Sağ tarafta gördüğünüz kaydet butonuna tıkladığınız anda program bizim için bu yapı bileşenini veri tabanına kaydedip güncelleyecektir veri tabanımı. Yani kütüphanemi, yapı bileşeni kütüphanemi. Bundan sonra yapmam gereken yeni bir proje açtığımda yine yapı bileşeni tasarla komutuna tıkladıktan sonra açılan diyalogta yükle butonuna tıklamak olacak. Buna tıkladığım anda benim kütüphanem aslında veri tabanındaki kütüphanem açılacaktır. Burada birimlerime ve oluşturduğum, buraya kaydettiğim yapı bileşenlerime ulaşabileceğim. Bakın 18 Haziran'da klasörüyle beraber benim buradaki veri tabanıma almış oluyor. Ben bunu seçerek yükleyebilirim. Hemen bunu görelim. Ben buradaki yapı bileşenimi, hatta şu dosyayı direkt olarak sileyim ve yükle diyerek bunu tekrardan yapı bileşeni kütüphanesinden geri getireyim. Düzeltme betonumu seçtim. Bakın direkt olarak benim üstündeki klasörle beraber buradaki malzeme listeme eklemiş oldu. Bundan sonra yapacağım şey bunu istediğim noktalarda, istediğim objelere tanımlamak olacaktır. Tamam diyorum. E, Malzemelerimizi, oluşturduğumuz yapı bileşenlerimizi, malzemelerimizi kütüphanesine eklemen bu şekilde. Peki bunları objelere nasıl tanımlayacağım? Geliyorum. Bir tane obje seçiyorum. Verandayı seçelim. Bunu açtığım zaman benim mahalle ayarlarım geldi. Mahalle ayarlarında yapı bileşenleri sekmesi yer alıyor. Burada bu mahalle tanımlamak istediğiniz bütün yapı bileşenlerinizi yapı bileşenleri ekle diyerek tek tek tanımlıyoruz. Bunu bütün projenizdeki objelerinize, yapı elemanlarınıza tek tek yapmanız gerekiyor. Ne kadar o obje üzerinde, o yapı bileşeninde katman varsa hepsini tek tek tanımlamamız gerekiyor. Geliyorum malzemelere. Benim bugün az önce tanımladığım düzeltme betonunu tanımlayalım. Seçtim ve bana burada kullanımla alakalı olarak bilgiler istiyor. Yüzde orantılı mı, çarpanlı mı, kesirli mi gibi farklı bilgileri buraya girmemi bekliyor. Ben birebir kullanılmasını istediğim için değişiklik yok seçiyorum ve üst alana tanımlamak istiyorum. Seçtiğim objenin hangi alanına bu malzemeyi tanımlamam gerektiğini de belirtmem gerekiyor. E, Bu mahallin üst tarafına atılacak bir beton olduğu için üst alanı seçiyorum ve tamam diyorum. Tamam diyerek bu diyaloğu da kapatıyorum. Hemen yaptığım atamanın ne gibi bir sonucu olduğunu görmek için yapı bileşenleri metrajı komutuna tıklıyorum ve burada bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporunu seçiyorum. Gördüğünüz gibi ekranda 4 farklı seçenek mevcut. Tahmini yapı maliyeti dediğim az önce gördüğümüz birime girdiğimizde, maliyet birimini girdiğimizde buradaki tahmini yapı maliyetini alabiliyoruz. Bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporuna tıkladığımızda girdiğimiz poz numaralarını baz alarak bir listeleme yapıyor. Katlara göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporunda sizin projenizi katlara göre değerlendirip her kat için ayrı poz numaralarını ayrı ayrı listeliyor. Genel yapı bileşenleri raporundaysa sizin yapı bileşenlerinizden ziyade elemanlarınızdan başlayarak tek tek her birine hangi yapı bileşeni tanımlandığını görecek şekilde bir listeleme yapıyor. Ben bileşenlere göre gruplandırılmış yapı bileşenleri raporunu tercih ediyorum. Genel olarak tercih edilen seçeneğimiz de bu oluyor. Tamam dediğimde benim için yapı bileşenleri raporunu alıyor. Zaten şu anda tek bir tane objeye tek bir yapı bileşeni tanımladığımız için de hızlıca raporumuz oluşturuldu. Baktığımızda zemin katımızda M006 mahaline tanımlanmış olan düzeltme betonunu görüyoruz. Burada 48,40 metrekare ile bana yapı bileşeninin bilgisini veriyor. Poz numarasının ne kadar bir alanda uygulanacağı bilgisini veriyor. Altında da özet olarak bütün yapı bileşenleriniz listelenecek ve toplam miktar değeri yer alacaktır. Şu anda tek bir tane yapı bileşeni tanımladığımız için bunu görüyoruz. Hemen bir tane de duvara tanımlama yapalım. Geliyorum, bu duvarımı seçiyorum. Seçtim. Daha önceden tanımladığım yapı bileşeni eklede bir materyal seçelim. Duvarın altında bakalım. Boya varmış. Boyayı seçelim. E,
Burada yine değişiklik yok diyorum. Bütün bir duvar yüzeyini istiyorum. Oranlaya tıkladığımda bir öncekinden, yani mahallekinden farklı olarak ön alan, arka alan, başlangıç, bitiş alanı, yan alan, üst alan gibi farklı burada satırlar karşıma çıkıyor. Bütün objelerinizde farklı oranlama seçenekleri karşınıza çıkacaktır. Objenizin özelliğine bağlı olarak bu değişecektir. E, Şimdi üst alan ve alt alanı yatay objelerde özellikle ayırmak kolay oluyor. Ama buradaki ön ve arka alanda kastedilen nedir diye bakarsak, ön alanla kastımız programın her zaman üstten ve soldan yana olan kenarlarıdır aslında. Bu yazı okuma yönü diyebiliriz. Gördüğünüz üzere ölçü yazılarınız da hep aynı şekilde yerleşmiş vaziyettedir. Bu nedenle de duvarlarınızda özellikle ön ve arka alandan kastımız ön alan bu yüzeyken arka alan burasıdır. Yan duvarlarınızda yine ön alan sol tarafa bakan yüzeyken arka alan sağ tarafa bakan yüzeydir. Peki burada nasıl oluyor? Şimdi ön alan dışa bakıyor, arka alan içe bakıyor gibi mi? Hayır, değil. E, Ön alan her zaman iç mekana da dış mekana da baksa sol tarafta kalan yüzeydir. O yüzden de bu tarzda duvarlarınızda ön alanınız sol taraftaki yüzey, arka alanınız da sağ taraftaki yüzeydir. Yine burada da bu bölümde de ön alanınız yukarıdaki yüzeyiniz, üst taraftaki yüzeyiniz, arka alanınız da alt taraftaki yüzeyinizdir. Her zaman için ön ve arkadan kastımız yapı bileşenleri metrajlarında önden kastımız üst ve sol tarafa bakan yüzeylerdir. Bunu baz alarak e, malzemelerinizi oranlama seçeneğini seçebilirsiniz. Hemen geliyorum yapı bileşenleri ekle de duvardaki boyayı seçiyorum. Burada ön alanı seçeceğim. Tamam diyorum. Bir de buranın ön alanına seramik tanımlayalım. Burada vardı hemen bir tane seramik dedim. Ön alanı seçiyorum ama diyorum ki ben bunun yarı yarına kadar olmasını istiyorum. Burada istersem yüzde oranını, istersem çarpanını, kesirlisini tamamıyla kendi isteğimize göre belirleyebiliriz. Bunu yaparken de 1'e 2 demek istiyorum. Yani 1/2'si kadar, yarısına kadar bir seramik döşensin istiyorum. Tamam dediğimde şimdi tekrardan bir yapı bileşenleri metrajı alacağım ve burada az önce bir tane yapı bileşeni görüyorken şimdi 3 taneye çıkmış olacak. Geliyorum burada. Bakın boya, seramik ve düzeltme betonu olarak bütün hepsi listelenmiş vaziyette. Seramik 32,50 adetmiş. Hemen seramik tanımlamasını inceleyelim. Adete göre tanımlandı yüksek ihtimal. Toplam boya da 1,63 kilo. Bizim az önce yaptığımızdan farklı olarak tanımlamalarda metrekare yerine bu sefer adet ve duvarı gördük. Geliyorum boyaya. Bakın alana orantılı 1 metrekareye 0,25 kilo boya gidecekmiş gibi bir tanımlama yapılmış. Bu nedenle de ben metrajımda kilo olarak gördüm boya bölümünü. Seramik bölümünde de tekrar geliyorum. Alana orantılı 1 metrekare alanda 10 adet seramik karosu göreceğim bildirildiği için de ben buradaki raporumda seramiğimi gördüm. Tekrar buraya bakıyorum. Bakın gördüğümüz üzere seramikte adet, boyada da kiloyu gördüm. Tamamıyla burada sizin o materyalinizde tanımladığınız, materyalinizi tasarlarken seçtiğiniz birimler aslında baz alınıyor. Alana orantılı dediğinizde metrekare, uzunluğa orantılı dediğinizde metre, hacime orantılı dediğinizde metreküp, sayıya orantılı dediğinizde de kutu, boya, paket, duvar kağıdı gibi farklı seçenekler karşınıza çıkacaktır. Yine aynı şekilde 1 metrekareye istersek hemen alana orantılı da e, boyayı kutu cinsinden metreküp, saat, kilo, adet tamamıyla burada sizin oluşturduğunuz malzeme ve e, yapım durumuna göre, uygulamasına göre ihtiyaç duyulan birime
tekabül edecek şekilde seçim yapabiliriz. Örnek veriyorum, bir ustanın burada maliyetiyle alakalı bir hesaplama yapılacaksa ya da geçirilecek zamanı bulması açısındansa işte 1 metrekarelik seramiği kaç dakikada döşer, ne kadar süre geçer gibi farklı tanımlamalar burada yapabiliriz. Metraj raporu almamızda böyle hemen hızlıca bir döşeme için baştan sona bir yapı bileşeni tanımlaması yapalım. Bunun için geliyorum yapı bileşenleri tasarla bölümüne. Geliyorum, yine yeni bir malzeme oluştur diyorum. Döşeme için laminat parke, şilte, düzeltme betonu, beton, tavan sıvası ve tavan boyası tanımlayacağım. Betondaysa sadece beton olarak geçmeyeceğim. Detaylı olması açısından içine girecek betonun agrega, su, çimento ve donatıyı ayrı ayrı yapı bileşenleri olarak tanımlayıp e, göreceğiz bakalım nasıl listelenecek bizde. Hemen burada şilteyi tanımlayalım. Şey diyelim. Oranla da açıklama yapmıyorum. Şiltenin serilmesi diyebiliriz buna. Alana orantılı diyorum. Betonarme döşemeyi çünkü kullanacağım burada. Giriyorum. Miktar 1 metrekareye 1 metrekare gelecek şekilde olacak. Burada mesela şuradaki metrekareyi seçelim. Birden fazla metrekare olmuş. Bunu yaptıktan sonra ben daha önce kolaylık olması açısından az önce konuştuğum, bahsettiğim agregayı, çimentoyu, suyu, donatıyı ve düzeltme betonunu burada oluşturdum. Geliyorum, bunları seçiyorum. Yapı bileşenlerinizi yüklerken klavyeden CTRL tuşuna basarak seçim yaparsanız tek seferde birden fazla materyali seçebilirsiniz. Bunları seçtikten sonra seç butonuna tıkladığımda benim için bu malzemeleri tanımlıyor. Ee, Geliyorum hemen. Bakın, düzeltme betonu alana orantılı 1 metrekare 1 metrekare. Donatı yine alana orantılı ama 1 metrekareye 34 kilo gibi düşünülmüş. Su yine 1 metreküpe 375 kilo olarak bakılmış, uygun görülmüş. Çimento için de yine hacim orantılı 1 metreküpe 250 kilo çimento gidecek gibi düşünülmüş. Agregada ise yine hacime dayalı olarak 1 metreküpe 2000 kilo dayanmış görünüyor. Ahşap, yani laminant parke içinde burada daha önce mahallede hazır olan laminant parkeyi kullanacağız. Bu da alana orantılı 1 metrekareye 1 metrekare şeklinde. Burada tamam diyorum. Hemen kalıp planı moduluma geçip döşemelerimi burada görüyorum. Bir tane döşememi seçiyorum ve yapı bileşeni ekle diyorum. Buradan sırayla her birini seçe seçe gideceğim. Laminant parkeyi seçiyorum ilk olarak. Mahalin altındaydı. Seçtim. Üst alan. Tamamdır. Şilteye geliyorum. Yine yapı bileşeni ekle dedim. Benim az önce oluşturduğum şilteyi şu an göremedim. Bunu tekrar oluşturalım. Bunu atlayalım o zaman. Agrega'ya gelelim. Yine hacim burada baz alacağım. Oluştururken metreküp cinsinden zaten tanımlama yapmıştım. Çimentoya geliyorum. Hacimi seçiyorum. Tamam diyorum. Yapı bileşeni ekle dedim. Tekrar suyu seçtim. Hacim dedim. Tamam dedim. Yine yapı bileşeni ekle diyorum. Donatıyı seçiyorum. Donatıyı üst alana göre seçiyorum. Yapı bileşeni ekle diyorum. Tavan sıvasını seçiyorum burada. Tavan sıvası olduğu için artık üst alan değil alt alanı seçiyorum. Çünkü döşememin alt tarafına eklenecek. Yapı bileşeni ekle diyorum tekrardan. Tavan boyasını seçiyorum ve alt alanı seçiyorum. Buna tamam diyorum. Hemen şilteyi tekrardan oluşturalım. Şunun altında oluşturalım. Şu ismi de düzeltelim. Yanlış girmişim sanırım. Malzeme oluştur diyorum. Şilte dedim. Tanımını yaptım. Alana orantılı diyorum.
Bir metrekareye 1 metrekare olacak diyorum. Tamam diyorum. Geldim tekrardan bu alanı seçmiştim. Yapı bileşenlerim ekli olarak geldi. Ekliyorum. Şilteyi seçiyorum ve üst alan diyorum. Bu ahşap parkemin, laminat parkemin daha doğrusu altına serilecek. Tamam diyorum. Ve yapı bileşenleri metrajı komutuna tıkladım. Tamam dediğimde benim raporumu almaya başlıyor. Bakın burada az önce seçtiğim yapı bileşenlerini tek tek sıralıyor. Tavan sıvası, tavan boyası, agrega, çimento, su, donatı. Hepsi benim belirlediğim birimlere baz alarak tek tek sıralıyor. İkinci sayfaya geçmek için ok tuşuma tıklıyorum ve yine en altında tanımladığım bütün yapı bileşenlerimi liste halinde görüyorum. Bir önceki tanımladığım boyalarım, seramiklerim de burada çıkıyor. Ben bunu yaptıktan sonra e, bütün döşemelerde aynı yapı malzemesinin olmasını istiyorsam da şöyle bir işlem yapabilirim. Ayarlarını al deyip diğerlerine de bunu verebilirim. Ve sonrasında yine araçlar bölümünden yapı bileşenleri metrajına tıklayıp tekrar aldığımda elde edilen sonuç değerlerinin yükseldiğini, artık listemin de değiştiğini göreceğim. Bana bütün seçtiğim döşemeleri de listeye dahil ederek, döşeme adlarını da vererek burada bir tanımlama yapıyor. Gördüğünüz üzere. Hemen hızlıca şunu da gösterebilirim. Farklı seçeneklerimiz var demiştik. Katlara göre gruplandırılmış yapı bileşeni metrajı alsaydım da görüntüm şu şekilde olacaktı. Zaten hepsi birinci katta olduğu için her birine sırayla bu şekilde verecekti. Ama daha çok en çok tercih edilen yapı bileşenlerinin gruplandırılmış haline göre metraj olduğu için oradan anlatmaya devam edeceğiz. Bir örnek olarak da çatı için yapı bileşeni oluşturalım beraber. Gelelim hemen. Burada mimari plana geçiş yapalım ve üst kata gelelim. Çatımız birinci katımızda. Burada. Şimdi çatıda neler olur? Kiremit, su yalıtımı, lata, mertek ve ışık şeklinde gidecek. Tanımlayacağımız yapı bileşenlerini. Hemen onları burada tanımlayalım. Geliyorum. Malzeme oluştur diyorum. Yeni malzeme bölümüne kiremitle başlayalım. Kiremit dedim. Kısa tanımı için K'yi kullanıyorum. Kiremitlerin dizilmesi olacaktır açıklama. Geliyorum hemen. Alanı orantılı seçilmesini istiyorum. 1 metrekareye 35 adet gitsin istiyorum. 25 adetmiş, özür diliyorum. Seçtiğim modele göre öncesinde bir araştırma yaptım. Buradan da adedi seçiyorum. Geliyorum. Birim maliyeti varsa elimizde onunla ilgili bilgi buraya da girebiliriz. Dediğim gibi tahmini yapı maliyeti noktasındayken buraya girdiğiniz değer önem arz edecektir. Malzeme oluştur diyorum. Kiremitim oluştu. Geliyorum hemen. Aşığımızı oluşturalım. Bu da alana orantılı olacak. 1 metrekareye metre cinsinden bunu gireceğim. 0,5 metre gidecek diye bir değer belirliyorum. Ve tekrar malzeme oluşturuyorum. Geliyorum tekrardan. 5'e 10 mertek diyorum. Buna da M harfini girelim. Alana orantılı olacak yine. 1 metrekareye. Burada da birimi metre olacak. Ve 1 metrekareye 2 metre gideceğini öngörüyorum. Bunlar sizin projenize göre değişecek olan aslında oranlamalar olacaktır, birim değerleri olacaktır. Merteğinizin sıklığına göre, aşığınızın sıklığına göre burada 1 metrekare için gidecek olan değeri belirlemeniz gerekiyor ilk öncesinde. Bunu belirledikten sonra malzemenizi oluşturabilirsiniz. Malzeme oluştur diyorum tekrardan. Yeni malzeme yerine lata diyorum.
Kısaltılması için L'yi kullanalım. Burada 1 metre alana orantılı 1 metrekareye 1 metrekare artık diyebiliriz. Yine malzeme oluştur diyorum. Su yalıtımı diyorum. Diyelim. Bu da 1 metrekareye 1 metrekare olacak şekilde olduğunda benim burada kullanacağım malzemelerimi, çatımda kullanacağım malzemelerimi tanımlamış oldum. Yine Çevre ve Şehirciliğin poz numaralarında bu işlerin yapıldığı tek bir poz numarası da olabilir. O zaman bu tip farklı girimler yapmaya gerek kalmadan direkt olarak o poz numarasını da tercih edebilirsiniz. Geliyorum çatıma çift tıklayarak ayarlarını açıyorum. Yapı bileşenleri ekle diyorum ve sırayla az önce oluşturduğum yapı bileşenlerimi tanımlıyorum. Kiremit diyorum. Burada alana orantılı olacak diyorum. E, Öncesinde zaten birimlerimde ben oranlarımı belirlediğim için direkt olarak değişiklik yok olarak devam ediyorum. Geldim, merteğimi seçtim. Bu da alana orantılı. Tamam diyorum. Yapı bileşeni ekle diyorum. Aşığımı seçiyorum. Alana orantılı diyorum. Tekrar yapı bileşeni ekleye tıkladım. Su yalıtımını seçtim. Alana orantılı dedim. Tamam dedim. Latamı geliyorum ekleyeceğim ve lata ile beraber çatım için yapı bileşeni eklemem tamamlanmış olacak. Tamam diyorum. Buna da tamam dediğimde şimdi yapı bileşenleri metrajımı tekrardan alıyorum. Bileşenlere göre gruplandırılmış yapı metrajını seçtim. Program benim için almaya başladı. Geliyorum. Bu benim ilk olarak mahal listem. Çimento, su, boya, laminat parke benim daha önceden tanımladıklarım. Az önce tanımladığım, çatı için tanımladıklarım burada kiremit, ışık, mertek, lata. Gördüğünüz üzere benim belirlediğim birimleri de kullanarak bu çatım için 2398 adet kiremit gidecekmiş. 47,97 metre ışık, 191,88 metre e, mertek, 95,94 metrekare lata ve 95,94 metrekarede su yalıtım malzemesi gidecekmiş. Yine bunlar listeme benim özet bölümüme eklendi. Az önceki oluşturduğum yapı bileşenlerinin altına sıralanmış olarak görünüyor. Bu şekilde aslında bütün yapı bileşenleriniz için malzemelerinizi tanımlayabilir ve onları atayabilirsiniz. Hemen bir tane de sizlerle beraber bitmiş bir projede bütün elemanlara yapı bileşenleri tanımlandığında nasıl görüneceği, raporun nasıl görüneceğini beraber bakalım. Burada incelediğimiz duvar, mahal, döşeme gibi materyallerin, malzemelerin, e, daha doğrusu yapı elemanlarına malzemelerin nasıl tanımlandığına da burada birlikte bakalım. Geliyorum hemen. Şu anda zemin kattayız zaten. İlk olarak duvar objemizle başlayalım. Çift tıklıyorum duvar objeme. Yapı bileşenleri sekmesinde duvara tanımlı olan yapı bileşenlerini şu anda görüyorum. Şunu şöyle kapatabiliriz. Oranlamamız bizim için önemli. Bir de açıklamayı görelim. Şöyle olacak sanırım. Şimdi burada seçtiğim duvarda taş yünü tanımlı, plastik boya yapılması tanımlı, gaz beton ve sıva yapılması tanımlı. Ve bunların hepsi ön tarafına tanımlı. Yani dış yüzeye tanımlı. Yalıtım, gaz beton, çimento ve çimento sıva yapılması. Geliyorum. Hemen dikeydeki duvarımı seçiyorum. Yine bakın ön alanda bu malzemelerin hepsi tanımlı. Bütün katmanlaşmalar ön tarafa yani dış cepheye yönelik olarak tanımlanmış. Hemen şuradaki duvarıma geliyorum. Yine aynı poz numaraları, aynı malzemeler tanımlı ama bu sefer arka alana tanımlı. Yani yine dış cepheye yönelik tanımlı. Peki iç cepheye gerekecek olan sıva, boya ya da işte seramik gibi malzemeler nerede tanımlı? Geliyorum burada mahalimi tıklıyorum. Mahale tıkladığım anda
Burada az önce benim duvara tanımlı olan e, çimento, sıva gibi farklı malzemeleri görüyorum. Yani hem duvara hem buraya ya da mahalle sıva tanımlama neden gibi bir soru aklımıza geliyor. E, Bahsederken size şöyle yapı bileşeni ekle diyelim, malzemede şurada sıvayı seçelim. Ne demek istediğimizi görmek açısından. E, Hemen çimento karışımı harçlı sıvayı bulduk burada. Burada oranlama bölümüne tıkladığım zaman mahalin içerisinde üst alan, alt alan, üst ve alt alan ve çevre objelerin toplam kenar alanı gibi farklı seçenekler görüyorum. Üst alan, alt alan bunlar anladığımız ya da çok rahat tahmin edilebilen bir şeyken çevre objelerin toplam kenar alanı seçeneğiyle neyi kastediyor? Şimdi ben buradaki mahalin bütün çevresindeki duvarlara e, sıva ve boya gibi malzemelerin hepsini tanımlayacağım. Bunların her birini duvarlara tek tek, dört duvara da ya da işte buradaki baktığımızda da beş parça duvara da tek tek tanımlayabilirim yapı bileşenlerini ekleyerek. Ya da bu yapı malzemesini, yapı bileşenini mahalle tanımlarım ve derim ki bunu çevre objelerde, çevre objelerin toplam kenarını baz al dediğimde, oranla dediğimde program benim için bu mahalin çevresindeki objelere bu yapı bileşenini otomatik olarak atar. Yani her duvara, kolona tek tek bu yapı bileşeninize artık girmenize gerek kalmaz. Program sizin için alana orantılı olarak bu yapı bileşenini çevresindeki objelere otomatik olarak tanımlar, birebir olmak üzere. Böylece aslında tek bir mahalle bunu tanımlayarak bütün yüzeylere uygulamış olursunuz. Bu tip kapalı alanlarda tüm yüzeylerinde, yani çevresindeki o alanın, kapalı alanın tüm yüzeylerinde aynı yapı bileşeni kullanılacaksa bu özelliği kullanabilirsiniz. Bunu boyada mesela yine aynı şekilde buradaki poz numarası da duvar kağıdı, duvar kağıdında boyada seramik kaplama, duvar seramiklerini kaplama gibi yapı bileşenlerinde kullanabilirsiniz. Bu nedenle bu projede e, duvarların dış cephesine yönelik katmanları, yapı bileşenleri, malzemeleri tanımlanırken iç cephesine yönelik olan, yani iç mekana bakan, daha doğrusu yüzeylerine yönelik yapı bileşenleri mahallere tanımlanmıştır. Hemen geliyorum mutfağa, bakıyorum. Bakın mutfakta da yine aynı şekilde sıva var ve bunun yanı sıra e, boya da burada yer alıyor. Yine hemen bir tane ıslak hacimi seçelim. Banyolardan birini seçelim. Buraya da geliyorum. Bakın iki tane çevre objeleri, kenar alanları seçeneği mevcut. Bunlardan biri sıva yapılması, diğeri de karo fayansla duvar kaplaması yapılmasına yönelik. Böylece her bir duvara ya da kolona ya da perdeye tek tek yapı bileşenine girmenize gerek kalmadan bu işlemi yapabiliyorsunuz. Geliyorum hemen. Şuradaki kirişi seçiyorum ve bunu planda bul diyelim. Hangi kiriş olduğunu da görelim. Buradaki kirişimiz. Bunu ön alan ve arka alanı anlayabilmemiz adına tekrardan bir değinmek istiyorum. Ayarlarına girdiğim zaman bakın burada bir sürü yapı bileşeni görüyorum ve burada 27.531, yani bu sıva ile ilgili olan yapı bileşeninden 3 tane farklı görüyorum ve her birinde tanımlı olan alan farklı. Arka alan, alt alan, ön alan şeklinde. Geliyorum ve bunların niteleyici olan, yani oranlarının her birinde de farklı olduğunu görüyorum. Geliyorum, hemen bunu inceleyelim. Bu benim buradaki kirişimde ön alan üst tarafı, arka alan alt tarafıydı. Ön alanında bakın sıva bölümünde değişiklik yok diyorum. Çünkü bu e, kirişin ön alanının tamamına sıva tanımlanacak. Ama arka alana geldiğimde, yani iç mekana bakan tarafa geldiğim zaman 38'e 50 gibi bir oran görüyorum. Burada benim
döşeme yüksekliğim 12. Bu nedenle sıva yapılırken benim kirişimin yüksekliği de 50 santim. 50 santimin tamamına aslında sıva yapılmayacak. Döşemenin olmadığı, yani geri kalan 38 santimlik bölümüne sıva yapılacak. Bu yüzden de yapı bileşenini burada tanımlarken kesirli olarak seçip 38'e 50 değerini giriyorum. Böylece program benim verdiğim bilgileri de kullanarak gerçeğe olabildiğince yakın bir yapı bileşeni metrajı elde etmiş oluyor. Yani metrajda elde ettiğim sonuçlar gerçeğe çok yakın değerler haline geliyor. Geliyorum mesela yine aynı şekilde aynı yapı bileşeni sıva malzemesinde alt alan bu sefer tanımlı. Kirişimin altı, benim buradaki kirişimin bakın genişliği 25 santim. Ve burada 5'e 1 gibi bir oran geliyor. Çünkü gördüğünüz üzere benim burada bir duvarım var. 20 santimlik bir duvarım var. 25 santimin zaten 20 santim burada kapatıyor. Ben burada istersem işte 5'e 25 gibi bir tanımlama da yapabilirim. Ama burada 1'e 5 gibi bir sadeleştirmeyle 5'te birine sadece sıva tanımlanacak diye belirterek programla daha doğru metraj sonuçları elde etmiş oluyorum. Bu tip detaylar aslında yapı bileşenleri metrajlarında önem arz ediyor. Ne kadar detaylı girerseniz o kadar gerçeğe yakın sonuçlar alacaksınızdır. Bu nedenle de bunlar önemli hale gelecektir. Bakın yine satan altılı yüzeylerde e, boya uygulaması yapı bileşenimde 3850 ve 1 bölü 5 olmak üzere alt yüzeylerde kirişe tanımlanan yapı bileşenlerimden biri. Burada önemli olan detaylı olarak girmektir sonuçlarınızı. Hemen gelelim bir tane kolona tıklayalım. Burada mesela beton da buraya tanımlanmış. Yine aynı şekilde taş yünü, yalıtımla ilgili ve boya tanımlanmış görünüyor. Geliyorum yan alan mesela burada seçili. Çünkü e, kolonlarda üst ve alt alanlar yukarıdaki ve alttaki en kesit dediğimiz alanlarken yan alanlarda bizim bu dört yüzeyimizin alanı oluyor. Ve buna 1 bölü 2 oranı girilmiş. Çünkü yarısı bu kolonun şu iki yüzeyine cam, taş yünü ve yalıtım ve boya gibi malzemeler ekleneceği için bunlar seçilmiş vaziyette. Gelelim farklı yapı bileşenlerimizi görmemiz adına söveye tıklayalım. Buraya yine andezit plaklarla söve yapılması tanımlı. Burada da dış alan seçilmiş. Yine dediğim gibi farklı seçenekler, farklı objelerde yer almakta. Gelelim burada bir tane kaplamamızı açalım. Şurada söve seçili kaldı. Geldim. Dış cephe kaplamasına tekrar girdim. Dış duvarlarda maden dilatasyon fugası yapılması. Burada da seçtiğim kısmı uzunlukla beraber verilmiş vaziyette. Geliyorum kapı ve pencerelerim için. Şurada bir tane kapımızı seçelim. Burada kapı tipine yönelik olarak bir yapı bileşeni tanımlanmış. Kapı bir bileşeni adede göre. Bunun yanı sıra aynı şekilde kapı kilidi ve menteşe, kapılar için olan menteşeler tanımlanmış. Hepsi de adet birimiyle orantılı olarak, adede orantılı olarak. Geliyorum tekrardan bir tane pencere seçiyorum. Açtım. Yine adete orantılı pencere ve bu sürgü pencere olduğu için de yine onun m- mekanizması, sürgüsü de buraya yapı bileşeni olarak eklenmiş vaziyette. Ne kadar detaylı yapı bileşeni tanımlarsak o kadar detaylı olarak raporumuzu elde ederiz demiştik. Geliyorum çatımıza bakalım. Çatıya tıkladığımda bakın burada 3 tane görüyorum. Bizim bir öncekinde yaptığımız mertekleri, ışıkları ayrı ayrı yapmak yerine burada tek seferde vermiş durumda. Geliyorum burada bunun 21245'miş. Yapı bileşenleri tasarla bölümünden açıklamasını bir okuyalım. Bizim yaptığımızdan farklı olarak ne yapılmış? Proje pozları altında 21200 bu değil. Bulalım bakalım. 21245 buradan. Oturtma çatı yapılması, çatı örtüsü altı lata kaplı olarak. Bakın burada yapılacak olan işleri, bu yapı bileşeni kapsamında yapılacak olan işler burada yer alıyor. Lata, mertek, aşık, dikme, payanda, kuşak vesaire. Demir bağlantılarının yapılması, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, taşıma gibi burada bütün detayları verilmiş 1 metrekare, 1 metrekare olacak şekilde. Bunun dışında üzerine gelecek kiremit için
ve yalıtım içinde 3 milim kalınlıkta poliüretan keçeli şu malzeme için yapı bileşeni içinde eklenilmiş, malzeme eklenilmiş. Tamam diyelim ve buradaki yapı bileşenimizin bir raporunu alalım. Yine bileşenlere göre gruplandırılmış yapı metrajı raporu diyorum. Tamam dediğimde benim için almaya başlıyor. Bu bir öncekine göre biraz daha uzun sürebilir. Bütün bir projede tanımlı olduğu için yapı bileşenleri ve geldi. İlk olarak mahal listelerim geliyor. İlerle diyerek diğer sayfalara geliyorum ve ilk yapı bileşenimle geldi. 16.059 benim basınç dayanım sınıflı beton dökülmesi yapı bileşenim. Devam ediyorum. Burada yapı bileşenlerine göre olduğu için sadece yapı bileşenlerin isimlerini görüyoruz ve sonra da kattaki obje isimleri ve metrekarelerini ya da metreküplerini yani miktarlarını aslında listeliyor program bizim için. Devam ediyorum. 18351'miş. 18351'de benim e, bakalım hemen. Dış duvarlarda madeni dilatasyon fugası yapılmasına yönelik olanmış. Dış cephe kaplamasına ait bir yapı bileşen olduğu için listede çok da büyük bir alan kaplamamakta. 21245 hemen onu da söyleyeyim. Bulalım. Oturtma çatı yapılması, bu az önce incelediğimiz içerisinde lata, mertek, aşık yapılmasına dahil olmak üzere tek bir objede tanımlı olduğu için, çatıda tanımlı olduğu için tek bir satır olarak görüyoruz. Bu şekilde bütün tanımlanan yapı bileşenleri listeler halinde geliyor. En son sayfada da şöyle bir öncekine gidelim. Özette bütün hepsinin toplamını alt alta yapı bileşenlerini alt alta görüp karşılarında da toplamını görebiliyoruz. Yapı bileşenleriyle metraj raporunu detaylı olarak alabiliyoruz. E, Burada önemli olan nokta yapı bileşenlerimizi doğru tanımlayabilmek, birimlerini doğru tanımlayabilmek ve objelerimize, her objemize, projeye ait olan, projede yer alan metrajını almak istediğimiz bütün objeleri, malzemelerimizi yapı bileşeni olarak tanımlayıp objeleri atamamız. Ve önemli olan diğer bir nokta ise bunların bütün bir yüzey boyunca seçtiğiniz objenin bütün bir yüzey boyunca mı uygulanacağını ya da yarısına kadar mı uygulanacağını belirlemenizdir. Bunu ne kadar net bir biçimde belirlerseniz o kadar detaylı, o kadar gerçeğe yakın metraj sonuçları elde edeceksinizdir. E, Bugünkü yapı bileşenleri, detaylandırılmış yapı bileşenleri metrajı webinarı kapsamında benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.